Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle yine çok kolay, biraz karışık gibi görünen ama çok kolay bir örnek çalışması yapacağız. Bunu bebek yeleklerinde, merserize bluzlerde, her türlü yazlık şeylerde kullanılabilecek bir örnek. Örneğimiz 5 ilmek. 5 ilmeğe örnek kuruyoruz. Bir ilmekte arada düz ilmeğimiz devam edecek. Yani 6 ilmek üzerine kuruluyor. İlmek atarken altının katları eksi 1 olarak ilmek atacağız. Artı kenar ilmeklerimiz. Yani ben şimdi altının katları 36 tane ilmek attım. 36 eksi 1 35 ilmek attım. İkişer tane de kenara ilmek koydum. 39 tane ilmeğimi attım. İlk sıra. İsterseniz tabii bu haraşo olarak veya lastik olarak önce başlayabilirsiniz. Daha sonra örneğe geçerken 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. İpimi çeviriyorum. 5 tane ters örüyorum. Bu ön yüzümüze 5 tane düz olarak çıkacak. 2 kenar ilmeğim, 2 4 5 tane tersimi ördüm. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 5 ilmek ters. Beş ilmek ters, bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Bu örnekten daha sonra minik bir bebek yeleği çalışması da yapacağız. 5, bir düz, 5 ters, bir düz. İpim yine bebe ipi ve 3,5 numaralı şiş kullandım. Beş ters, bir düz, 5 ters, 2 tane de kenar ilmeği. Bunları ben haraşo olarak yürüttüm. Şimdi örneğimize başlarken kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Bu bebek yeleklerinde 5-6 ilmek haraşo olabilir, lastik olabilir. O artık size kalmış bir şey. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi hemen artırıyorum ama şu ilmeği ters öreceğim için ters tarafa doğru artırdım. Bir tane ters örüyorum. Burada 5 ilmeğimiz vardı. Bunun aradaki 3 tanesini yine ters olarak kesiyorum ve bir tane daha ters örüyorum. Ve artırıyorum. İlmeğimiz yine 5 oldu. 2 4 artırdığımda 5. Arada bir tane düzümü örüyorum. Bu sefer de şuradaki 5 ilmeğin ortadaki 3 ilmeğini büzeceğiz. Terse doğru artırdım. Bir tane ters. Aradaki 3 ilmeğimi ters olarak kesiyorum ve bir ters daha örüyorum. Artırıyorum. Bir ilmek düz. Şimdi de şu 5 ilmeğin ilk birinci ilmeği ters, sondaki bir ilmeği ters, aradaki 3 ilmeği kesiyoruz. Artırıyorum. Bir tane ters. Üçünü kesiyorum ve bir ters daha. Burası örgümüzün ön yüzü. Bir düz örüyorum. İpimi çeviriyorum. Önce bir ters, üçünü kesiyorum ve bir ters daha örüyorum. Artırıyorum. Bir düz. Örneklerimizin arasına birer ilmek düz ilmeğimiz gidecek. Tekrar terse doğru doladım. Yani ters öreceğim için dolamayıp şu şekilde yapıyorum. Bir ters, 3 ilmeğimi kestim.
ve bir ters daha. Artırıyorum. Bir düz. Tekrar doluyorum. Bir ters. 3 tane kesiyorum ve bir ters daha. Ve yine örneğimin artırmasını yapıyorum. Kenardaki 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümüzün arka yüzüne geldiğimiz zaman kenar ilmeklerimizi ördük. Şimdi burada yine 5 tane ilmeğimiz oluştu. Bu 5 ilmeği yine ters olarak örüyoruz. 3 4 5. İpimi çeviriyorum. Arada bir ilmeğim düz. Pardon, bu ilmeğimiz de arada düzdü. Onu da düz örüyorum. Diğer 5 taneyi de ters örüyorum. Aradaki bir düz ilmeğimizi de ters örüyorum. Yani bu sıra komple hepsini ters olarak gidiyorum. Şu artırdıklarımız 5 ilmek. Şu aradaki bir ön yüzde düz ilmeğimiz, o da ters örüyoruz. Yani bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıranın başına gidiyoruz. Kenarda 2 ilmek haroşa. Bakın böyle minik dalgalar şeklinde çıkacak örneğimiz. Şimdi bir sıra kesme işlemini yaptık ve geri geldik. Şimdi 3. sıradayız. 3. sırada hiçbir şey yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Kesme işlemi 2 sırada bir olacak. Bu sıra düz olarak gidiyorum. Ve örgümüzün ters tarafına gelince kenar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Diğer aradaki bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Şimdi ön yüze geldik. Tekrar aynı işlemi yapacağız. 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. İlk ilmeği ters öreceğimiz için terse doğru doladım. Bir tane düz, ters. 3 ilmeği ters olarak kesiyorum. Ve bir ilmek daha ters. Artırıyorum. İlmek sayımız yine 2, 4, 5 oluyor. Arada bir ilmek düzümüz var. Yine ters olarak artırdım. Bir ters. 3 ilmeğimi kestim ve bir ters daha. Artırıyorum.
Örnekler arasında birer ilmek düzümüz var. Bir ters, 3 taneyi kestim ve bir ters daha. Yani örgünün ön yüzünde bu işlemleri ters olarak yapıyoruz. Artırıyorum, bir düz. Terse doğru artırıyorum. Bir ters. 3 taneyi kesiyorum ve bir ters. Tekrar artırıyorum, bir ilmek düz. Bir ters. 3 tane kesiyorum ve bir ters. Artırıyorum, bir düz. Artırıyorum, bir ters. 3 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Artırıyorum kenar ilmeklerim. Örgümüz hep aynı şekilde gidiyor. Şimdi örneği kesmemizi yaptık. Tersine geliyoruz. Arada hiçbir işlem yapmadan bir sıra düz ve ters olarak gidip gelip tekrar örneğimizi kuruyoruz. Yani ön yüzde, şu düz yüzünde ters olarak kesmelerimizi yapıyoruz. Örneğimizin arkası da böyle. Ben örneğimiz belli olsun diye biraz ördüm. Bakın şu arada birer ilmeklerimiz hep düz olarak gidiyor. Şunlar da minik böyle su dalgaları şeklinde. Bakın şu bir ilmeğimiz düz. Şu bir ilmeğimiz de düz. Arada 2, 4, 5 ilmek üzerinden. Şu 3 ilmeği kesiyoruz. Birer ilmekleri de ters örüyoruz. Arka tarafımızda hep ters. Şurada son bir sırayı daha beraber yapalım. 4 sırada bir yapıyoruz işlemi. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ters tarafa doğru doladım. Önce bir tane tersimi örüyorum. 3 ilmeğimi kesiyorum. Ön yüzde ters olarak yapıyoruz yani. Bir ilmek de ters ördüm. Bakın 2, 4, bir tane de artırıyorum, yine 5 ilmek. Bir düz. Doluyorum. Bir ters. Üçünü beraber alıyorum. Ve bir ters daha. Doluyorum. Bir ilmek düz. Tekrar terse doluyorum. Bir ters. 3 ilmeği ters olarak kesiyorum. Bir ilmek daha ters. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum terse doğru. Bir ters. 3 ilmek kes. Bir ters. Doluyorum. Arada bir düz. Önce dolamamı yapıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. 3 ilmeği kesiyorum. Bir ters daha örüyorum ve dolamamı yapıyorum. Yani şu iki düzün arasına yine 5 ilmeğimiz oluyor. Bir düz, doluyorum, bir ters, 3 ilmek kesiyorum, bir ilmek daha ters örüyorum, dolamamı yapıp kenar ilmeklerimi örüyorum. Bakın örneğimiz böyle minik minik. Kolay gelsin arkadaşlar.